Benim annem biraz niye böyle oldu, işte acaba yediklerin yetmiyor mu diye üzüldü. Doğumun başlangıcını tahmin edemiyoruz ama artık doğum haftalarındayız diyebiliriz. Bu hafta sanki hep şikayet ediyormuşum, böyle şikayet dolu bir haftaymış gibi konuşmak istemiyorum aslında ama... Merhaba sevgili dostlar, 38. gebelik haftamıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Az önce bebeğimizin ilk kalp atışlarını duyduğumuz o 8 haftalık gebelik videosunu izledim. Zaman ne kadar hızlı geçmiş, neler yaşamışız, sanki gözümün önünden böyle bir film şeridi gibi geçti resmen. O bir yandan heyecanlı, bir yandan mide bulantılı, sıkıntılı günlerden kıpır kıpır 38. haftalara ne kadar hızlı geldik değil mi? Aynen öyle. Hatırlıyor musun o zamanlar mide bulantıları ne zaman geçecek diye gün sayıyordun. Şimdi de yaklaşık olarak hamileliğin ne zaman bitecek diye gün saymaya başlıyoruz. Aynen öyle. Ne kadar şükretsek az. Rabbim isteyen herkese hayırlı, sağlıklı yavrular nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Bu son haftalar artık kritik haftalar. Her an doğum gerçekleşebilir. Aranızda bu hafta bizlerle yolculuğunu tamamlayacak anneler varsa bizi takip etmeyi bırakmasınlar. Çünkü daha işimiz bitmedi. Aksine her şey daha yeni başlıyor. Her zaman söylediğim gibi bu mucizevi yolculuk olan hamilelik çok önemliydi. Hafta hafta takip ettik. Bir sürü şeyi birlikte yaşayarak öğrendik. Şimdi sıra yavrularımıza geldi. Onlara kavuştuğumuz andan sonrası çok ama çok daha önemli. Aranızda daha önce anne olmuş olanlar, yani tecrübeli anneler olabilir. Ya da benim gibi ilk kez anne olmanın heyecanını da yaşıyor olabilirsiniz. Bu noktada biz aldığımız eğitimler ve yaşayacağımız tecrübeleri sizlerle hafta hafta paylaşmaya devam edeceğiz. Aynen öyle. Hafta hafta hamilelik serimiz hafta hafta bebek gelişimiyle devam edecek. Videolara daha kolay erişim sağlanabilmesi adına yeni açtığımız bebek ve çocuk gelişimi kanalımıza şimdiden abone olabilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan 38. gebelik haftamıza geçelim. 38. gebelik haftasında bebeğiniz ortalama 3000 grama ulaştı. Boyu ise 49-50 santim civarında diyebiliriz. Bir meyve ile kıyaslayacak olursak orta bir karpuz kadar diyebiliriz. 38 haftalık gebelik dönemine ait daha detaylı bilgilendirme videosuna hemen sağ üst köşeden çıkan bildiriden veyahut da açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Barış'ın bahsettiği gibi değerler her zamanki gibi ortalama değerler biliyorsunuz. Her gebelik kendine özgü olduğu gibi her bebek de kendine özgü bir şekilde büyüyor ve gelişimini sürdürüyor. Mesela bizim bebeğimiz bu haftaki ultrason sonuçlarına göre yaklaşık 2800 gram civarındaydı. Ultrason cihazlarının bazen yanılma payları da olabiliyor. Ama yanılma payını bir kenara bırakalım. Doktorunuz muayenenin sonucunda bebeğinizin durumuyla ilgili herhangi olumsuz bir durumdan bahsetmiyorsa endişelenmenize hiç gerek yok. Benim annem biraz niye böyle oldu, işte acaba yediklerin yetmiyor mu diye üzüldü. Ama dediğim gibi üzülecek bir durum yok ortada. Siz dengeli beslenmenize dikkat edin. Gerisi cidden hiç önemli değil. Kilo ile ilgili endişelenip daha fazla yemek yemeliyim algısına girmemelisiniz. Biz 38. gebelik haftasında ne gibi tecrübelerle karşılaştık, neler yaşadık biraz da sen anlat istersen. Pekala, 38. haftasını yavaş yavaş başlayalım o zaman. 38. hafta itibariyle artık kendimi her an patlamaya hazır şişmiş bir balon gibi hissediyorum diyebilirim. Ağırlaştım, çok sıkıştım. Yürüyüş yaparken özellikle ellerim ayaklarım çok şişiyor. Hani ben size diyordum ya benim vücudum ödeme çok yatkın değil diye. Son haftalar diye muhtemelen şişlikler oluşmaya başladı. Bu hafta sanki hep şikayet ediyormuşum, böyle şikayet dolu bir haftaymış gibi konuşmak istemiyorum aslında ama yaşadıklarımız o kadar normal ki sizlerle de paylaşmak istiyorum. Belki benim verdiğim örnekler sizinle örtüşüyorsa bunların normal olduğunu bilmenizi istiyorum. İnsan ilk etapta neden böyle oldu acaba, bir sorun mu var bile diyebiliyor. Mesela en önemli konu benim için bu hafta karın ağrısıydı ve hatta önceki haftalarda aşırı derecede ağrım var. En çok da geceleri beni çok fazla zorluyor. İşte gece sağdan sola dönerken bile siz de bilirsiniz karnımdaki ağrı beni neredeyse uyandırıyor yani. Sanki böyle bütün gece karnımın üzerine yatmışım gibi bir ağrı. Hatta geçen gece ne oldu Rabia bir sancım falan mı var diye Barış uyandırdı beni. O da biraz endişelendi. Sonra doktorumla paylaştım. O da gayet normal olduğunu, son haftalarda olduğumuz için olduğunu söyledi. Evet biz de biliyorduk normal olduğunu ama ben yine de doktorumla paylaşma gereği duydum. Sizler de kesinlikle öyle yapın. Ciddi rahatsızlık veriyorsa tedbirinizi alın, doktorunuzla paylaşın. Doğumun başlangıcını tahmin edemiyoruz ama artık doğum haftalarındayız diyebiliriz ve hazırlıklarımız da bu yönde olmalı. İlla gebelik 40 haftada tamamlanacak diye bir şey yok. 42 de olabilir, 38 de olabilir. Bu iki değer aralığında olması gayet normaldir. Doğuma sayılı günler kala Rabia'nın yaşadığı gibi ağırlaşmalar, sıkışmalar, gece çok sık uyanmalar, bu uyku bölünmeleri sonucunda da gün içerisinde asabiyet durumları ortaya çıkabilir. Siz sadece kendinizi rahat hissettirecek durumlara odaklanmalısınız. Doğum ne zaman başlayacak diye sürekli düşünmek sizi daha da fazla strese sokabilir. Bunun yerine bebeğinizle konuşabilirsiniz. Onunla doğumu planlayabilir, onunla paylaşabilirsiniz. Bu gece uyanmaları gebeliğin son haftalarında daha çok ortaya çıkmasının sebebi
sebebinden bahsetmek istiyorum. Belki aranızda bilmeyenler vardır. Bebeğimiz dünyaya geldikten sonra onu ilk haftalarında özellikle 2 ya da 3 saatte bir emzirmemiz gerekecek. Uykularımız da çok bölünecek. Vücudumuz da şu anda bu durum için hazırlık yapıyor. Bu çok güzel bir şey ve hatta bence çok önemli bir mucize. Senin bana ilk haftalarda verdiğin bir örnek vardı. Hani kalbini durdur, işte böbreğini çalışmasını. O örneği bir anlatsana. Tabii ki. Benim Rabia'ya en çok verdiğim örneklerden bir tanesi de bu. Çünkü bunu hissetmesi daha rahat bir gebelik yaşamasını sağlayacak. Bazen Rabia nasıl olacak acaba diye sorguluyor kendi kendine. Ama sistemimiz o kadar iyi bir şekilde çalışıyor ki her şey zaten olması gerektiği gibi olacak. Tamam, kolay olmayacak doğumunuz ama vücut ne yapacağını biliyor. Mesela 24 saat boyunca size sormadan, hatta fikrinize bile ihtiyaç duymadan iç organlarınız rutin bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Hiçbirine müdahale edebiliyor musunuz? Hayır. İşte doğumda aynı şekilde devam edecek. Zamanı geldiğinde vücut doğum için görevini yapacak. Bu örneği düşünmek cidden bana çok iyi geliyor. Umarım size de farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Şimdi bu hafta size aldığım diğer notlardan bahsetmek istiyorum. 38. gebelik haftasında göğüslerde yaşanan değişiklikler ve hazırlıklar sonucunda ufak tefek akıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bu durum her anne adayında görülmese de oldukça sık yaşanabiliyor. Artık göğüslerimiz süt üretimine prolaktin hormonu yükselmesiyle hazırlık yapıyor. Ayrıca göğüslerde hassasiyetler artabilir, döküntüler görülebilir. Bunu doktorunuzla paylaşarak doğum sonrası göğüs ucu yaralarının önüne geçebilirsiniz şimdiden. Size bir krem önerebilir ya da uygunsa doğal yöntemlerden de faydalanabilirsiniz. Mesela ben birkaç haftadır organik zeytinyağı ile bakım yapıyorum kendime. Bana iyi geldiğini düşünüyorum. Doktorumla da paylaşmıştım zaten. O da bir dene bakalım, iyi gelmezse kreme geçeriz demişti. Sizler bu konuda neler yapıyorsunuz? Zeytinyağı dışında kullandığınız başka doğal bir ürün var mı? Benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Ya da zeytinyağı iyi gelmez benim cildime diyorsanız doktorumun bana önerdiği kremlerin listesini açıklamalar kısmında paylaştım. Belki size de bir faydası olur. Artık hamileliğinizin 38. haftasından itibaren kendinizi çok iyi takip etmelisiniz. Doğum habercisi olabilecek herhangi bir belirtiyle karşılaşırsanız vakit kaybetmeden doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Doğum belirtileriyle alakalı videolar yapmıştık kanalımızda. Sağ üst köşeden çıkan veya açıklama kısmındaki bulunan linklerden o videolara da gidebilirsiniz. Mesela en önemli belirtilerden birisi bebek hareketleri. Doktorum beni özellikle bu konuda çok ciddi bir şekilde uyardı. Eğer bir önceki güne göre bebeğin hareketlerinde yarı yarıya bir azalma görürsen hiç beklemeden haber vermem gerektiğini söyledi. Diğer belirtileri de Barış'ın dediği gibi açıklamalar kısmındaki eklediğimiz linkten izleyerek öğrenebilirsiniz. 38. gebelik haftasında aktarmak istediğim başka bir şeyler var mı? Hayır, gebeliğin 38. haftası yine hızlı bir haftaydı. Umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur. Sizlerde durumlar nasıl? İnşallah keyifler yerindedir. Bakalım 39. haftada bizleri neler bekleyecek? Acaba 39. haftayı tamamlayabilecek miyiz? Ben çok heyecanlıyım. Sizler neler hissediyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Videoyu beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı ve videolardan anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.